Merhaba kıymetli seyircilerim, Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Fırında olmadan ocak üzerinde pişirebileceğiniz bir tarif paylaşacağım sizlerle bugün. Şöyle güzel tulum peynirli bazlama, eritilmiş tereyağıyla, güzel demlenmiş çayda oldu mu yanına dokunmayın keyfine. Güzel lezzetler sizler için olacak. 5 su bardağı un ile hazırlıyorum. Buradaki bugünkü tarifimizde içine de çörek otlu tulum peyniri koyacağım. İç dolgusunda böyle ısırdığınızda o çörek otunun tadı ve tulum peyniri ne de güzel oluyor. Tereyağıyla yağlanmış. Güzel tarif için hazır mısınız? Bismillah diyor ve başlıyoruz. Evet, şimdi bazlamamızın hazırlanışına geçiyoruz. Hemen malzemeleri paylaşıyorum. Sizlerle kıymetli seyircilerim, 5 su bardağı unumuz var burada. Ev yapımı 1 çorba kaşığı yoğurt. Bakın sulu bir yoğurt. Ev yapımı olunca çok güzel oluyor. 1 paket yaş maya, 1 tatlı kaşığı tuz. Burada suyumuz var, ılık su. Mevsime göre değişir. Soğuk zamanlarda biraz daha sıcağa yakın koyabilirsiniz. Ilık ortamı sever mayalanma için. Tereyağı var ve tulum peyniri var. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi önce 5. bardak unu da buraya döküyorum. Döktükten sonra hemen tuzunu vereceğim. 1 tatlı kaşığı tuz. Az daha hatta vereyim. Tamam, yeterli, Allah bereket versin. 1 tatlı kaşığından birazcık fazla artırdım. Tuz ile unu karıştırıyorum ve ortasını açıyoruz. Şimdi burada yoğurt çok güzel bir kıvam verir. Çünkü bazlama daha çok köylerde yapılan bir tariftir ama şehir ortamında da her yerde yapılabilecek tarif. 1 çorba kaşığı sulu yoğurdu koydum. Buranın üzerine 1 paket yaş maya. Bakın canım gelir misin? Allah, yapışmış buraya. Evet, mayayı da koyduk. Şimdi seyircilerimizden sorular olabilir. Yorumlarınızı okuyorum. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli seyircilerim, şimdi kuru maya da olur. Kuru maya ne kadar koyacağız Oktay Usta derseniz, kuru mayada bir instant maya var, bir de kuru maya var. Kuru mayada 1 çorba kaşığı tepeleme dolu koyabilirsiniz. Daha da iyi yükselsin derseniz 1,5 kaşık koyun, işinizi garantiye alın. Evet, şimdi ortadan başladım. Maya, yoğurt, su yavaş yavaş eritiyorum. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur ortaya çıkartıyoruz. Çünkü buradan sonraki aşamalar önemli. Dinlendirilmesi, yoğrulması, pişirmesi, tüm detaylarıyla videomu sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Tarifiniz güzel olacak inşallah. Hamurumuzun kıvamı çok güzel oldu. Kıymetli seyircilerim, bakın görüyor musunuz? Böyle lastik gibi uzayan, esneyen bir hamur. Güzel böyle karıştırma kabının içinde iyice yoğuralım, özleşsin. Kulak memesi yumuşaklığından bir tık daha yumuşak olmasında fayda var. Görüyorsunuz, bakın yumuşacık bir hamur, mayalanacak. Hafiften bir un serpebilirsiniz. Burada karıştırma kabına yapışıyorsa yapışmaması gerekiyor çünkü. Canım benim, bak şimdi tam net bir şekilde ortaya çıktı. 5 su bardağı un ile hazırladım. 1 paket yaş maya, 1 çorba kaşığı ev yapımı yoğurt, tuz, 2 bardak su. Bardak ölçün nedir Oktay Usta diyen seyircilerim olacaktır. 200 mililitrelik bardak ile konulmuş ılık su. Şimdi birinci mayalama yapacağım. Ondan sonra bezelere böleceğiz. Bir daha mayalanacak. Sonra da peynirle buluşma ve pişirilmesi. Çok önemli. Bazlama hamurumuz mayalandı. Çok da güzel olmuş. Canım benim, sevgiyle mayalanmış. Şimdi hemen geliyorum. Canım benim, sen çalış. Evet. Açıyoruz streç filmini. Vay vay vay. Subhanallah. Rabbim ne güzel nimetler veriyor.
evde hiç fırın çalıştırmadan ocak üzerinde pişirebileceğiniz bir tarif paylaşıyorum sizlerle. Sevgili seyirciler, bakın görüyor musunuz? Yumuşacık, sevgiyle bak. Özleşmiş şu görüntüye bakın. Subhanallah. Evet, şimdi bazlama hamurumuzu hemen bezelere keseceğim. Kestikten sonra içine çörek otlu tulum peyniri dolduracağım. Burada 5 su bardağı un ile hazırladım. 10 tane küçük bazlama planlıyorum. Sevgili seyircilerim, özür dilerim. Hamur keseceğim aşağıya düştü. Sizlerle tam burada detayları paylaşacakken. Ama olsun, problem yok. Ona bölüyorum. Şöyle bezelere yakalayacağım ve sıkıyorum hamuru. Canım benim. İşte. Ayrılır mısın? Canım. Geliyor. Çok güzel. Bazlamamızı 10 parçaya böldükten sonra şimdi tekrar bir daha mayalandırdık. Önce 1 saat, şimdi 20 dakika mayalandı. Artık peynirini koyma vaktimiz gelmiş bulunuyor. Bakın görüyorsunuz, hepsi yükselmiş, pufuduk pufuduk olmuş durumdalar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sevgili seyircilerim, şuradan bir tanesini hemen buradaki unlu bölümünün üzerine koymuyoruz. Ters çeviriyorum bakın. Gelir misin canım? Sevgiyle geliyor. Şuraya koymamızdaki amaç nedir? Şurası çok yumuşak bir dokuda, görüyor musunuz bakın. Yumuşacık. Şurayı hemen şöyle açıyorum. Açtıktan sonra çörek otlu tulum peyniri koyuyorum içine. Beyaz peyniri olur, tulum peyniri olur. Allah ne verdiyse. Eldeki ve evdeki imkanlar hangine müsaitse. İstediğiniz miktarlarda koyabilirsiniz içine. Çok güzel, şifalıdır aynı zamanda çörek otu. Şimdi böylece koyduktan sonra hafiften şöyle bastırıyorum. Bakın, bastırıyor ve uçlarını şu şekilde ortaya doğru alıyorum. Gel canım bakalım. Sevgiyle geliyor. Tüm uçları tutarak ortada, merkezde birleştiriyorum. Şurayı şöylece sıkıyorum. Kaynaşsın tekrar. İçindeki peynir eriyip dışarıya çıkmasın diye söylüyorum. Tamam, uçlarını güzelce sıkıştırdıktan sonra hemen şimdi ters çeviriyorum. Ters çevirip üzerine şöyle bastırıyoruz. Bunlar çok büyük bazlamalar değil. Böyle küçük küçük tatlı tabağı büyüklüğünde olacaklar. Burada bir 10 dakika daha mayalanıyor. Ondan sonra da pişiriyoruz. Eritilmiş, hatta kızartılmış tereyağı ile buluşuyor. Çay ile birlikte. Ne de güzel gider. Tereyağımızı eritip kızartacağım. Kızarmış tereyağı çok lezzetli olur. Kıymetli seyircilerim, çay suyumu da koydum. Canım benim, birazdan demleyeceğim çayımı da. Evet, şimdi hemen şuradan örtümüzü açalım. Bakın 3 sefer mayalandırıyoruz. Birinci seferde 1 saat. Sonrasında 20 dakika, yarım saat, mekanın sıcaklığına göre değişir. 10 dakikada içini peynirini koyduktan sonra önce bastırıp sıkıştırmıştık. Yeniden harekete geçti. Bakın görüyor musunuz? Yumuşacık, puf puf bakın şu anda. Kıymetli seyircilerim, bu çünkü önemli püf noktasıdır. Ters çevirdiğinizde altına mutlaka birazcık un serpin. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci bazlamamız iniyor. Alırken şuradaki fazla unlarını almaya çalışalım. Bir de kapattığımız yer alta gelmiş olsun. Bunlar önemli detaylarıdır. Evet, bakayım kaç, 4 tane alacak. Evet, bu tava üzerinde pişirebileceğiniz güzel bir bazlama tarifi Oktay Usta'dan sizler için. Yağlı olacak, yağlı bazlama böyle. Evet sevgili seyircilerim, sürekli çevire çevire iki tarafında pişiriyoruz. İçi pişmesi lazım. Bunu sonradan koydum buraya. Böyle arada bir vuru verin üzerine. Ayrılsın, ortadaki baloncuk yapsın diye söylüyorum. Bakın görüyorsunuz, şu güzelliğe bakın. Subhanallah. Puf puf olmuş. İçi de güzel pişmiş. Bazlamalar hazırlıyorum sizin için. Gel bakalım şöyle canım buraya. Şimdi kuru olarak saklayacaksanız, yani pişirip soğutup da o zaman bir örtü üzerine almanız lazım. Böyle bir kaba alırsanız terler çünkü.
terlememesi gerekiyor. Ama benim şu anda yaptığım nedir Oktay derseniz, ben şu anda tereyağı süreceğim için burada hemen erittiğim ve kızarttığım tereyağından sevgiyle bakın şöyle kızarttım. Çok lezzetli olur bu şekliyle. Kızarmış tereyağı ile bazlama. İçi de tulum peynirli ve çörek otlu. Şifa olur inşallah. Burada yağlarken şöyle getiriyoruz, yağlıyoruz. Bir sonraki böyle hep üstüne geliyor. Şuralar kuru ya, yağlı yerin üstüne getiriyoruz böyle. Canlarım benim, sevgiyle üst üste böyle. Bir de üstten şöyle bir sevgiyle yağını vereyim. Sürekli çeviriyoruz içlerinin pişmesi için. Çok güzel oldu. Vermiş olduğum ölçüden 10 tane yağlı bazlama çıktı bakın. Kıymetli seyircilerim görüyorsunuz. Subhanallah. Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun. Cenab-ı Allah'ım bizlere öylesine güzel nimetler nasip eyliyor. Yanına da birazdan ekstradan tulum peyniri koydum. Hocamızın artık ateşini kapatıyorum. Şöyle geniş bir kap içine alıyorum. Sevgili seyircilerim, siz bunu maşayla yapın. Ben elimiz alışık olduğu için yıllardır mutfakta hem yanıyor hem işimize devam ediyoruz. Hemen şöyle nasıl yağladığımızı da görelim. Kızarmış tereyağı yalnız bu. Eritilmiş ve ekstradan kızartılmış yağ olduğu zaman çok güzel oluyor. Her yerini bu şekilde yağlıyorum. Diğer taraflarını da yağlayacağım. 10 adet çıktı dedik. Sizler bana her konuda yardımcı oluyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince tarifler paylaşmaya çalışıyorum. Bazen de ismini söylemiyorum. Ama burayla ilgili ne yapacağınızı ve beğeni butonuna basacağınızı sizler zaten biliyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Videolarımda bundan böyle 6 dilde alt yazımız var. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, İspanyolca, Hollandaca, çeşitli böyle tüm dünyadaki seyircilerimiz bu güzel mutfağımızın lezzetlerinden faydalansınlar istiyorum. Ondan dolayı 6 dilde Oktay Usta'nın videolarının altyazısı artık mevcut. Dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Çayımız demlendi. Çayımızı dolduruyoruz. Allah herkesin evine bolluk, bereket, huzur versin. Sizleri çok seviyorum sevgili seyircilerim. Yeni tariflerimde buluşuncaya kadar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık. Buyurun sofraya diyelim.